Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün önümüzde tek ama gerçekten devasa bir kaynak var. Devasa bir kaynak. Turgut Özakman'ın hepimizin bir yerinden duyduğu ama belki de hakkıyla okumaya fırsat bulamadığı o anıtsal eseri Şu Çılgın Türkler. Evet, Bu kitap Kurtuluş Savaşı'nı bize bir tarih dersi gibi değil de yani adeta soluk soluğa okunan bir roman gibi anlatıyor. İnanılmaz bir çalışma. kesinlikle öyle. Ve şunu en başta netleştirmek lazım bence. Lütfen. Bu, olayları sadece tarihlerle, rakamlarla anlatan kuru bir metin değil. Özakman, 50 yıllık birikimle sadece bizim değil, karşı tarafın harp jurnallerini, komutanların anılarını, Mektupları, telgrafları. her şeyi. Ne varsa her şeyi derlemiş. Bu yüzden kitap adeta o günleri yaşayan insanların sesleriyle dolu. Amacı da tam olarak bu zaten. O büyük mücadeleyi, o çılgınlığı generaller kadar cepheye mermi taşıyan kadınların gözünden de göstermek. Bizim de bugünkü görevimiz tam olarak bu aslında. Kitabın rehberliğinde o imkansız denilen zaferin ardındaki insan hikayelerini, stratejik kırılma anlarını ve bir imparatorluğun küllerinden yepyeni bir ulusu doğuran o ruhu anlamaya çalışacağız. Yani sadece ne oldu değil, Nasıl ve neden oldu? O akıl almaz iş nasıl başarıldı? Bunu birlikte çözümleyeceğiz. kesinlikle. Peki, o zaman başlayalım. Kitap bizi ilk olarak Birinci Dünya Savaşı sonrası o zifiri karanlık atmosfere götürüyor. Payitaht yani İstanbul işgal altında ve yönetim tam bir çaresizlik içinde. Hatta çaresizlikten öte bir durum var. Bir tür teslimiyet ruhu. Özakman belgelerle öyle çarpıcı örnekler sunuyor ki insanın kanı donuyor resmen. Mesela dönemin sadrazamı Damat Ferit İngiliz Amiral Kaltorp'a ne diyor biliyor musunuz? O çok meşhur söz. Padişahın ve benim yegane ümidimiz Allah'tan sonra İngiltere'dir. Bu söz aslında her şeyi özetliyor. Bu basit bir siyasi tercih falan değil. Kitabın bize anlattığı şey, yüzlerce yıllık bir imparatorluğun yorgun, tükenmiş ve artık mücadele etme iradesini tamamen kaybetmiş yönetici elitinin zihniyeti. Hatta Padişah Vahdettin'in bizzat kaleme aldığı bir tasarı var ki, Akıl alır gibi değil. gizlice İngilizlere ulaştırılıyor ve tasarıda Osmanlı'nın 15 yıl boyunca valileri bile İngilizler tarafından atanacak şekilde tam bir sömürge, bir manda yönetimine girmesi teklif ediliyor. Yani kurtuluş işgalci güçten bekleniyor. Böyle bir ruh hali. Ve tam bu teslimiyetin yarattığı boşlukta karşı tarafta bambaşka, çok hırslı bir hayal yükseliyor. Kitap bu dinamiği çok iyi ortaya koyuyor. Yunanistan'ın Megali Idea yani büyük ülkü hedefi. Eski Bizans'ı yeniden canlandırma hayali. Evet, Batı Anadolu'yu ve Trakya'yı alarak. Üstelik bu sadece bir hayal değil, arkasında İngilizlerin tam askeri ve siyasi desteği var. Aynen öyle, onlar kendilerini medeniyetin ve tarihin intikamını almaya gelen kahramanlar olarak görüyorlar ve bu hayal 15 Mayıs 1919'da İzmir'e asker çıkarmalarıyla somutlaşıyor. Özakman o günü çok dokunaklı anlatır. Evet, bu işgalin sadece bir toprak parçasını ele geçirmek olmadığını, 1000 yıldır bir arada yaşayan iki halk arasındaki barışı, güveni nasıl dinamitlediğini, Ege'deki Rumları nasıl şımartıp bir şiddet sarmalını başlattığını gözler önüne seriyor. işte bu en karanlık, en umutsuz görünen tabloda iki küçük kıvılcım beliriyor. Evet, Çetelerini bastırmak olan Mustafa Kemal Paşa'nın aslında kafasında bambaşka bir misyonla Samsun'a ayak basması. Peki bu ilk kıvılcımlar yani Hasan Tahsin'in kurşunu ve Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı hemen büyük bir yangına dönüştü mü? Kitap bize aslında en büyük sınavların daha yeni başladığını gösteriyor. Hiç de değil. Hatta en büyük felaketler kapıda. Özellikle de ordunun neredeyse dağılma noktasına geldiği Kütahya-Eskişehir savaşlarında. O anlar tam bir felaket. Ordu Sakarya Nehri'nin doğusuna kadar çekilmek zorunda kalıyor. Ankara'daki mecliste büyük bir panik. Ve karamsarlık havası esiyor. O anki ruh halini anlamak için ordunun durumuna bakmak yeterli. Kitap, yabancı gözlemcilerin raporlarından alıntılarla o orduyu Sefiller Ordusu olarak tanımlıyor. Sefiller ordusu. İngilizlerden kalma. Birbirine uyumsuz bin bir çeşit tüfek ama bir şekilde o ordu hala direniyor. Bu inanılmaz bir tezat. kesinlikle.
Bir tarafta bu paçavralar içindeki ordu, diğer yanda son model İngiliz teçhizatıyla donatılmış, morali tavan yapılmış, Kralı Konstantin'i İzmir'de Ankara'ya sloganlarıyla karşılayan bir Yunan ordusu var. Evet. Kitaba göre sadece irade ve vatan sevgisi bu muazzam maddi farkı kapatmaya nasıl yetti? Özakman'a göre o çılgınlığın sırrı tam olarak neydi? İşte burası çok kritik. Özakman, o sırrın tek bir kişide değil, bütün bir millette saklı olduğunu gösteriyor. Ama ilginçtir, o sırada Yunan ordusunun içinde bile bu tehlikeyi gören tek bir kişi var. General Metaksas. Aa evet, o bölüm çok etkileyici. Kitapta onun öngörüsü çok net aktarılıyor. Kendisine Anadolu Seferi'nin başkomutanlığı teklif edildiğinde reddediyor ve gerekçesini şöyle açıklıyor. Önce çetelerle savaştık, yendik. Şimdi düzenli bir orduyla dövüşüyoruz, zorlanıyoruz. Ama korkarım ki yarın Korkarım ki yarın bütün Türklerle karşı karşıya kalacağız. Bütün Türklerle ise hiçbir zaman başa çıkamayız. İşte Metaksas'ın korktuğu şey, o ağır yenilginin ardından gerçeğe dönüşüyor. ve bence kitabın en sarsıcı noktalarından biri tam da burada başlıyor. Bu ağır yenilginin ardından gelen cevap, yani aklın sınırlarını zorlayan bir şey, meclis tüm yetkilerini 3 aylığına Mustafa Kemal'e devrederek ona başkomutanlık yetkisini veriyor. Tarihi bir karar. Ve başkomutanın ilk işi ne oluyor? Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için bir kanun çıkarmak yerine doğrudan millete dönüyor ve tekalifi milliye yani milli yükümlülükler emirlerini yayımlıyor. Bu emirlerin asıl dehası lojistik değil, bence psikolojikti. Nasıl yani? O ana kadar devlet için vergi veren, askere giden bir halk var ama ilk defa elindeki en kişisel şeyi, çorabını, yorganını, ambarındaki buğdayı Ahırındaki öküzünü, doğrudan orduya vererek savaşın bizzat sahibi hissedarı oldu. Düşünün, emirlerden bazıları şöyle, her ilçe bir komisyon kuracak. Her ev birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp bu komisyona teslim edecek. tüccarın ve halkın elindeki kumaş, kösele, iplik, çivi gibi malların %40'ına bedeli zaferden sonra ödenmek üzere el konulacak. Belki de en inanılmazı, lojistikle ilgili olanı, halk elindeki her türlü taşıt aracıyla, ki bu o günün Anadolu'sunda %99 kanı demek, ayda bir defa 100 kilometrelik bir mesafeye ordu için ücretsiz nakliyat yapacaktı. Bu resmen modern anlamda bir kitle kaynak, crowdsourcing ve toplumsal sahiplenme hareketi. Tam olarak o. Savaş artık Ankara'daki meclisin değil, dağdaki çobanın, tarladaki kadının, kasabadaki esnafın, her evin, her bireyin savaşı haline geldi. İşte Özakman'ın o meşhur karınca ordusu tanımı tam olarak burada hayat buluyor, değil mi? Tam da burada. Cephe gerisinde erkekler cephede olduğu için çoğunluğu kadınlardan, yaşlılardan ve çocuklardan oluşan on binlerce insan o gıcırdayan kağnılarla bazen sırtlarında İnebolu'dan aldıkları cephaneyi Ankara'ya cepheye taşıyorlar. bu dünyanın başka hiçbir yerinde görülmemiş bir seferberlikti. Bu ruh bizi savaşın kaderinin belirleneceği o büyük hesaplaşmaya Sakarya Meydan Muharebesi'ne getiriyor. Sakarya, gerçekten de her şeyin pamuk ipliğine bağlı olduğu an. Yunan ordusu Polatlı'ya kadar gelmiş, top sesleri Ankara'dan duyuluyor. Mecliste milletvekilleri arasında bile büyük bir panik var. Kürsüden "Ordu nerede? Millet nereye gidiyor?" diye haykıranlar oluyor. Meclisin Kayseri'ye taşınması fikri çok ciddi bir şekilde tartışılıyor. Tam o kırılma anında tarihin en uzun süren meydan savaşlarından biri başlıyor, 22 gün ve 22 gece sürecek o kanlı boğuşma. Savaşın ilk günleri de hiç iyi gitmiyor anladığım kadarıyla. Hiç iyi gitmiyor. Türk hatları sürekli yarılıyor, birlikler geri çekilmek zorunda kalıyor. Tam o umutsuzluğun zirveye çıktığı anda Başkomutan Mustafa Kemal atına atlayıp cepheye gidiyor ve savaşın seyrini değiştirecek o tarihi emri veriyor. Kitap bu emri olduğu gibi aktarıyor. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satış bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Peki bu emrin askeri anlamda yarattığı etki neydi? Yani bu sadece moral veren edebi bir söz müydü yoksa sahada somut bir karşılığı var mıydı? Somut karşılığının da ötesinde devrimci bir yaklaşımdır. Düşünün, o zamana kadar savaş sanatı binlerce yıldır harita üzerindeki çizgilerle ilgiliydi. Bir hat tutulur,
O hat yarılırsa düzenli olarak bir sonraki hatta çekilirsin. Klasik askeri strateji. Evet, Mustafa Kemal burada adeta oyunun kurallarını yeniden yazıyor. Haritadaki çizgileri unutun diyor. Savunma hattı artık bir çizgi değil, vatanın ta kendisidir. Yani birliğin çekilirse çekildiği yerde yeni bir cephe kuruyor. Aynen öyle. Birliğin mi çekiliyor? Çekildiği yerde dursun. Orası yeni cephe hattıdır. Bir tepe mi kaybettin? O tepenin yamacında yeni bir hat kur. Her asker düştüğü yerde bir siperdir artık. Bu strateji ilerlemeye ve tek bir hattı yarmaya alışkın Yunan ordusunun bütün savaş matematiğini alt üst etmiş olmalı. Tamamen. Yunan komutanlar neye uğradıklarını şaşırıyorlar. Bir hattı aşıyorlar, zafer kazandık sanıyorlar ama karşılarında hemen yeni bir hat buluyorlar. İlerledikçe lojistik yolları uzuyor, ikmal yapamaz hale geliyorlar. Orduları yıpranıyor. Taarruz güçleri adeta Sakarya'nın engin bozkırlarında eriyip gidiyor. Hatta kitapta çok çarpıcı bir detay var. Savaş uzadıkça yorgun ve umutsuz Yunan askerleri arasında isyan belirtileri başlıyor. Öyle mi? Evet, askerlerin kendi aralarında fısıldadığı slogan şu: İngiliz petrolü için burada ölmek istemiyoruz. Sakarya zaferi sadece askeri bir başarı değil, savaşın psikolojik üstünlüğünün de kesin olarak Türk tarafına geçtiği an oluyor. Anladım. Yunan ordusu taarruz gücünü ve daha da önemlisi kazanma inancını Sakarya'da bırakıyor. Artık sıra son darbeyi vurmaya, yani büyük taarruza geliyor. Ama bunun için bir yıl bekleniyor. Neden? Çünkü Sakarya'da düşmanı durduran ordu hala bir taarruz ordusu değil. Hala eksikleri çok. Anladım. Savunma başka, taarruz başka. Tabii. O bir yıllık sürede tekalifi milliye ile toplanan kaynaklarla, yurt dışından gizlice getirilen silahlarla ordu sıfırdan donatılıyor, eğitiliyor ve bu hazırlık süreci inanılmaz bir gizlilik içinde yürütülüyor. Özellikle bu kısmı bir casus romanı gibi anlatır. Evet. Komutanlar son taarruz planını kararlaştırmak için Akşehir'de bir futbol maçı izleme bahanesiyle toplanıyorlar. Birlikler, düşman uçakları görmesin diye sadece geceleri, yollar toz kalkmasın diye sulanmış patikalardan yürüyerek mutlak bir sessizlik içinde Afyon'daki yığınak bölgelerine kaydırılıyor. Ve 26 Ağustos sabahı şafak vakti Kocatepe'den o meşhur topçu ateşi başlıyor. Türk askeri, bir yıllık beklemenin hırsıyla bir fırtına gibi Yunan hatlarına dalıyor. Yunan komuta kademesi tam bir şok yaşıyor. Hiç beklemedikleri bir yerden. Evet, baskını en sarp, asker buradan geçemez dedikleri kayalık mevzilerden yorar. Birkaç saat içinde o aylardır aşılamaz denen siperler, tel örgüler yerle bir oluyor. Sonrası tarihin en büyük ve en hızlı takip harekatlarından birine dönüşüyor. Aynen. Bozgun o kadar büyük ki ordu düzeni diye bir şey kalmıyor. O bozgunun büyüklüğünü anlatan, kitapta geçen acı bir mizah barındıran bir anekdot var. Telsiz anonsu. Evet, takip sırasında bir Türk telsiz operatörü sürekli olarak kaçan Yunan birliklerinin frekansına girip anons yapıyor. Ey Yunan askerleri, nereye gidiyorsunuz? Tarihinizden utanın, kaçmayın da savaşalım. Bu anons aslında her şeyi anlatıyor. Sadece birkaç hafta önce Ankara'yı tehdit eden ordu şimdi arkasına bakmadan kaçıyor. Ve bu büyük zaferle 9 Eylül'de İzmir kurtuluyor, ardından Mudanya mütarekesiyle silahlar susuyor ve Lozan'a, yani yeni Türk Devleti'nin tapu senedinin alınacağı masaya giden yol açılıyor. Kitabın altını çizdiği en önemli tespitlerden biri şu: Yunan ordusu sadece on binlerce askerini, yüzlerce topunu, binlerce kamyonunu kaybetmiyor. Asıl kaybettiği ve bir daha asla toparlayamadığı şey, kitabın ifadesiyle taarruz ruhunu ve cesaretini tamamen yitirmesi. Bu Anadolu macerasının onlar için fiilen bittiği anlamına geliyor. Tamamen bitiyor. Peki tüm bu anlattıklarımızdan çıkarmamız gereken ana fikir ne? Turgut Özakman'ın şu çılgın Türkleri bize nihayetinde ne söylüyor? Bence bize umudun tükendiği, her şeyin bittiği sanıldığı bir yerde bir avuç insanın inancının, azminin ve ortak bir ideale adanmışlığının neleri başarabileceğinin destanını anlatıyor. Sadece bir askeri zafer değil yani. Değil, yazarın en büyük amacı da bu zaten. Bu mücadelenin sadece Mustafa Kemal'in, İsmet Paşa'nın, Fevzi Paşa'nın eseri olmadığını, aynı zamanda kağanıyla mermi taşıyan Elif'in, Ankara'daki atölyede fişek dolduran isimsiz ustanın, ayağında yırtık çarığıyla cepheye koşan Mehmet'in ortak eseri olduğunu göstermek. Zafer, isimsiz bir kolektif ruhun ürünüydü.
O zaman bu derinlemesini incelemeyi zihninizde dönüp durması için bir soruyla bitirelim. Kitapta anlatılanlara göre asıl savaş sadece işgalciye karşı toprağı savunmaktan mı ibaretti? Yoksa bir milletin aynı zamanda kendi içindeki o teslimiyetçi zihniyete karşı verdiği savaştan mı? Ve o zihniyetle verilen mücadelenin yankıları sizce bugün bizim için ne anlam taşıyor?